Herkese merhaba. İDEKET mimari arsa sınırlarının belirlenmesi, taks, kaks, emsal alanı hesaplama konulu webinara hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep Alada. E, Birazdan eğitimimize başlayacağız, webinarımıza başlayacağız. Eğitimimize bir sunum ile başlayacağız. Neler yapacağımızdan kısaca bahsedeceğim. Daha sonra direkt olarak uygulamalı olarak program üzerinden anlatım yapacağım. Bugünkü webinarda İDEKET Mimari versiyon 11-15 ile beraber eklenen özellikler olan arsa sınırlarının belirlenmesi, taks kaks ve emsal alanı hesaplama ile ilgili özellikleri beraber göreceğiz. E, Webinar kapsamında ilk olarak yeni eklenen arsa poligonu ile beraber yeni arsa tanımlaması yapacağız beraber. Burada daha önceki bizim deket mimariyle arsa tanımlamamızdan farklı olarak bir tabloya XY koordinatlarını gireceğiz. Bununla ilgili birkaç örnek bakacağız. Daha sonrasında taks kaks hesap ayarlarını yapacağız ve e, bizim eğitim webinarlarında kullandığımız örnek projeyi baz alarak taban alanı ve katı alanı hesaplaması yapıp bir tane daha örnek projeyle webinarımızı tamamlayacağız. Yaptığımız bu hesaplamaları da haftalarınızda nasıl kullanabileceğinize de beraber bakacağız. İDEKET mimari ile ilgili olan İDEKET mimariye ait sorularınızı bize telefon üzerinden ya da teknik destek merkezi üzerinden iletebilirsiniz. Ücretsiz eğitimlerimiz ve webinarlarımız devam edecektir. Yine online kapsamlı yardım menümüz ve kullanım kılavuzumuz bizim bilgi bankası olarak adlandırdığımız yardım menüsüne deket.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz ya da program içerisindeyken herhangi bir komuta tıkladıktan sonra ya da bir diyalog açıkken klavyeden F1 tuşuna basarsanız program sizi ilgili yardım sayfasına yönlendirecektir. Yine diğer kullanıcılarımız tarafından aktif olarak kullanılan forum sayfamıza da sorularınızı yazabilirsiniz. Diğer kullanıcılarımız da size yardımcı olacaklardır. Arsa tanımlamamıza başlayalım. Versiyon 11-15 öncesinde arsamızı biz çizimler bölümünden çizgi komutuna tıklıyorduk. X, Y koordinat değerlerine girip ekranda bir noktaya tıklayıp ilk noktamızı oluşturarak ikinci noktamızı yine X, Y koordinat değerleri girerek oluşturuyorduk daha önceden. Artık yeni eklenen komutlarımla beraber, arsa poligonu tanımlama komutuyla beraber e, direkt olarak bir tabloya veri girişi yaparak arsanızı otomatik olarak oluşturabiliyorsunuz. Yeni eklenen komutlarımız araçlar sekmesinde kat alanı katsayısı bölümünde yer alıyor. 3 tanedir. Arsa poligonu tanımlama, kat alanı tanımlama, taks, kaks hesap ayarları komutları. Bu ikisi daha çok emsal alanına yönelikken arsa poligonuyla ise arsamızı otomatik olarak, arsa sınırlarımızı otomatik olarak tanımlayabiliyoruz. Geliyorum. Ben sizler için hızlı olması adına örnek arsa koordinatlarımı yan tarafa Excel tablosu haline getirdim. Burada isterseniz elle sayıları girerek de manuel olarak da girişini yapabileceksiniz. İsterseniz de bir Excel tablosu olur, bir Word olur. Kopyala yapıştır yaparak da X, Y koordinat değerlerini girebileceksiniz. Arsa poligonu tanımla komutuna tıkladığınızda program size soracaktır. Elle koordinat bilgisi girerek arsa poligonu tanımlamak ister misiniz diye. Buna evet dediğinizde arsa poligonu diyaloğu açılacaktır. Burada koordinat bilgilerini girerek oluşturabileceksiniz. Buna hayır derseniz de bu soruya e, ekran üzerinde siz belirlediğiniz noktaları, istediğiniz noktalara tıklayarak arsanızı oluşturabilirsiniz. Bu bazen AutoCAD üzerinden ya da DVG formatında bir altlık olabiliyor arsalar. Koordinatlardansa direkt birebir elle noktaları tıklayarak girmek isteyebiliyor kullanıcılarımız. O zaman kullanılmak üzere geliştirilmiş olan bir özellik. Böyle bir durumda bir altlığınız varsa direkt olarak ilgili noktalara tıklayarak da arsa sınırlarınızı oluşturabilirsiniz. Tıklayacağınız nokta tamamlandıktan sonra farenin sağ tuşunu tıkladığınızda direkt olarak sizin girdiğiniz noktaların bilgilerini içeren arsa poligonu diyaloğu açılacaktır. Burada
İstediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz sınır çizgilerinizden çekme mesafelerine yönelik. Burada da gördüğünüz üzere arsa poligonu listesinde tıkladığımız noktaların listeleniyor. X koordinat değeri, Y koordinat değeri, kod ve offset mesafesi bilgileri yer alıyor. X ve Y değerleri otomatik olarak bizim tıkladığımız noktalardan alıyor. Kod değerinde istediğiniz burada kodlu krokiniz mevcutsa ve bu bilgileri buraya da girmek isterseniz girebiliyorsunuz. Offset mesafesi de bizim çekme mesafesi dediğimiz 3 metre, 5 metre, 10 metre arazinin ya da imar durumundaki, arsanın imar durumundaki yer alan bilgisine göre ya da yoldaki önündeki yolun genişliğine göre çekeceğimiz mesafeleri buraya girdiğimizde program bizim için buradaki mesafelere yönelik olarak ön izlemede de göreceğiniz üzere çekme mesafelerini belirleyip sizin için oluşturuyor. Mesela şöyle hepsine bir bir girelim. Tamam dediğinizde kuzey okunu da yine sizin girdiğiniz XY değerine göre belirleyerek yerleştiriyor. Tamam dediğim anda çekme mesafelerine sahip olarak arsa sınırım artık ekranımda yer alıyor. Peki ben XY değerleri girerek arsa sınırlarımı oluşturmak istersem, evet diyorum. Açılan poligonda yeni nokta ekle satırına tıkladığımda benim için ilk noktamın bilgisini oluşturuyor. Sıfıra sıfır XY koordinatları olmak üzere. Geliyorum. Dediğim gibi hızlı olabilmek açısından da ben kopyalama yaparak buradan bilgileri alacağım. Uzaklık değerlerini belirtmek açısından aplikasyon küreküsünde yer alan Y koordinatlarını buradaki X bölümüne, X koordinatlarını da Y bölümüne gireceğim. Geldim, kopyaladım, yapıştırdım. Geliyorum, kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Böylece birinci aslında noktamı belirlemiş oldum. Yeni nokta ekle diyerek ikinci noktamı belirliyorum. Aynı şekilde yapıştırma işlemine devam ediyorum. İkinci noktamı da tamamladım. Yeni nokta ekle diyorum. Devam ediyorum. Evet, arsa sınırlarım artık belirginleşmeye başladı. Yeni nokta ekle dedim. Ve arsa sınırım belli oldu. Kuzey okumu benim girdiğim koordinatlara göre burada belirledi. Yerine yerleştirdi. İstersen burada arsa sınırımın rengini değiştirebilirim. Mesela farklı yapalım, değiştirelim. Çekme mesafesi kırmızı olarak kalsın. Çizgi tipini değiştirebilirim. Yapı alanını, kuzey okunun rengini, büyüklüğünü değiştirebilirim. Bunu mesela 500 yapalım, daha belirgin olsun. Çekme mesafesi içinde birinci ve ikinci noktalarımıza 3 metre girelim. Bunlar yandaki parselle komşu olsunlar. Üçüncü ve dördüncü noktalarımıza da 5'er metre girelim. Önünde bir yol varmış gibi düşünelim. Bakın benim çekme mesafelerimi oluşturdu. Tamam dediğim anda ön izlemesini ben burada görüyorum. İstediğim noktaya tıklayarak bunu yerleştirebiliyorum. Bunu yaptıktan sonra istediğim şekilde arsamı döndürüp kendi çalışma düzenime uyumlu hale getirebiliyorum. Arsamı seçiyorum. Döndürme komutuna tıklıyorum. Ya da klavyeden girebilirsiniz. Geliyorum ve diyorum ki ben bu yola paralel olarak çalışmak istiyorum. Bunu yaptığım anda bakın kuzey okumunun yönü değişmedi. Arsada girdiğim verileri program benim için saklı tutmaya, kilit tutmaya devam ediyor. Ben arsamı döndürdüm ama benim burada az önce girdiğim bu ikisi arasında görebilirsiniz, karşılaştırabilirsiniz bir fark yok. X ve Y değerlerimi tabloya girdiklerimi kilitli hale getiriyor. Benim arsada yapacağım bir yer değiştirme ya da döndürme işleminde bu değerler değişmiyor. Aynı şekilde kuzey okumu da değişmiyor. Böylece vaziyet ve yerleşim planlarınızda direkt olarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben arsayı döndürdüm, kuzey oku nereye gelecek gibi bir düşünme noktasına da gelmenize gerek kalmıyor. Bu şekilde ilk arsamı oluşturdum. Bir tane daha beraber oluşturalım. Hemen bunu yana alalım.
Bu arada bu arsa objelerimiz bizim patlatılabilir objelerdir. İsterseniz patlatma komutuyla bunları iki boyutlu hale de çevirebilirsiniz. Ama emsal hesabı için buradaki arsa metrekareleriniz baz alınacağından dolayı emsal hesabında kullandıktan sonra eğer vaziyet planlarınızda ya da yerleşim planlarınızda özellikle bu sınırları almak istiyorsanız patlatmanız daha doğru olacaktır. Ya da yan tarafa bir kopyasını oluşturup kopyasını patlatıp diğer çizimlerinizde, vaziyet ve yerleşim planlarınızda kullanabilirsiniz. Dediğim gibi emsal hesaplarında buradaki bizim oluşturduğumuz arsa poligonu dikkate alınacaktır. Kaks ve taks değerlerini hesaplama noktasındayken. Hemen gelelim ikinci arsamızı. Bu biraz daha çok noktaya sahip, daha büyük bir arsa. Geliyorum, yine evet diyorum. Yaptığım işlem yine çok basit aslında, aynı. Burada kendi çalışma stilinize göre isterseniz bütün noktalarınızı ilk başta oluşturabilirsiniz. 7 tane noktam vardı, 7'sini de oluşturdum. Sonra yavaş yavaş girebilirsiniz. İsterseniz de az önce yaptığımız gibi birinci noktayı oluşturduktan sonra diğerini, sonra diğerini girebilirsiniz. Tamamıyla sizin çalışma tarzınıza kalmış durumda. Girmeye devam ediyorum. Burada dikkat etmeniz gereken önemli bir noktada aplikasyon kroki'sindeki şematik çizimde noktalarınızın nasıl ilerlediğini görmek. Çünkü e, aplikasyon krokisinde her zaman noktalar ardışık olarak gelmeyebilir. İşte 1, 2, 3, 5, 10, 17 gibi farklı sıralamalar olabilir ve size verilen aplikasyon kürekisinde birden 20'ye kadar noktaların x, y değerleri olabilir. Siz şematik çiziminizde yer alan sıralamayı takip ederek noktalarınızı girmeniz gerekiyor. Program buradaki 1, 2, 3, 4, 5 sıralamasını oluştururken sizin girdiğinize göre dikkate alıyor. Arsanızın doğru oluşabilmesi adına bu önemli bir nokta. Dikkat etmek gerekecektir. Son 3 noktamı giriyorum. Her nokta girdiğimde ön izlememde gördüğünüz üzere değişiklik görülüyor. Kopyalayamadım. Burada da arsam oluştu. Ee, Az önce mesela sıralamada önemli diye bahsetmiştik. Yanlış bir sıralama girdiğinizde ya da iki noktanın yeri birbirinden farklı olması gerektiğinde isterseniz yukarı taşı ya da aşağı taşı butonları tıklayarak listede oluşturduğunuz noktaları, yani daha doğrusu seçili noktayı bir üst tarafa ya da bir alt satıra taşıyabilirsiniz. Yine burada bizim çevir X, Y butonumuz yer alıyor. Bu da sizin X ve Y koordinatlarınızın yerlerini değiştiriyor. İlk başta işte uzaklığı belirtmek için X aplikasyon kürekisinde yer alan X değerlerini burada Y kutusuna, Y değerlerini de X kutusuna yazdığımızı söylemiştim. Bunu bu şekilde yapmak istemeyip şunu da diyebilirsiniz. Ben X'i X'e, Y'ye Y'ye yazayım. En son arsa sınırlarımı tamamladıktan sonra çevir komutunu kullanarak bu değişimi yapabilirim. Bu da tercih meselesidir. İsterseniz bu şekilde de çalışabilirsiniz. Tamam dediğimde benim arsamı yine oluşturdu ve tıklayıp yerleştirdim. Tekrar bu sefer geliyorum. Çekme mesafesi değerlerini girmeyi unuttum. Hemen çift tıklıyorum ve bir kere oluşturduktan sonra arsanıza müdahale edememe gibi bir durumunuz söz konusu değildir. İstediğiniz noktada çift tıklayarak ayarlarına girip arsanızda istediğiniz düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Hemen buraya ben çekme mesafelerimi geliyorum. Diyorum ki şuradaki kısımdan yol geçsin. 5 metre girelim. Geri kalanları da 3 metre olarak değiştirelim. Komşu parselleri olsun. Tamam dediğimde benim için oluşturacaktır. Burada dikkat ettiyseniz iki tane numara görmekteyiz. Biri siyah, biri yeşil olarak. Siyah olanlar benim burada girdiğim ve aplikasyon kraküsünde yer alan köşe noktalarımı belirleyenlerdir. Yeşil olanlarsa iç
çizgikteki çekme mesafelerinin kenar numaralarıdır. Ve ben buradaki bir numara için buradaki bir satırına girdiğim çekme mesafesi buraya uygulanacaktır. Bunu girdikten sonra e, istediğim zaman yine çekme mesafelerinde değişiklik yapabilirim. Mesela burası 5 değil, önünde çok geniş bir yol varmış diyelim. 10 yaptığımda program benim için burada düzenlemesini yapacaktır. Tamam dediğimde de yine arsam düzenlenecektir. Yine istediğim şekilde burada arsamı döndürüp taşıma işlemini yapabilirim. E, Arsadaki koordinat bilgilerim ve kuzey okumun yönüne ait olan bilgi kilitlenmiştir, sabit kalacaktır. E, Bir değişiklik olmayacaktır. Arsa poligonu ile arsa tanımlama bu şekilde. Gelelim yeni eklenen diğer özelliğimiz olan tax, kax yani emsal hesaplamalarına yönelik olan özelliklerimize. Bunun için ilk olarak artık Excel tablomuzu kapatabiliriz. Hemen bizim eğitim webinarlarda kullandığımız örnek projemizi açıyorum. Burada ben daha önceden hazır olması için arsamı burada tanımladım. Girdiğim bilgilere göre. Dediğim gibi bunu ben daha öncesinde girmiştim. E, Benim buradaki arsam hazır. Tax hesaplamalarında buradaki arsam benim baz alınacak. Geliyorum yine araçlar sekmesine. Kat alanı tanımla ve tax hesap ayarları olarak iki tane komutum yer alıyor. Tax hesap ayarlarına tıkladığınızda size tax ve kax oranlarını girebileceğiniz, emsal harici alan kontrolü ve katnet alanına göre kontrol oranını girebileceğiniz bölümler burada yer alır. Emsal harici alan kontrolü dediğimiz aslında bizim yönetmeliğimizde yer alan e, 5. maddenin 8. fıkrası olması lazım. E, İdarelerin imar yönetmelikleriyle getirilebilecek emsal harici tüm alanların toplamı parselin toplam emsale esas alanının %30'unu aşamaz diye bir kontrolümüz var. Buradaki maddedeki kontrolü sağlamak amaçlı olarak emsal harici alan kontrol oranı buraya girilir. Burada şu anki yönetmeliğe göre bu %30 yani 0,3'tür. E, Yönetmeliğe uygun olarak emsal harici alan kontrol oranı ve katnet alanına göre kontrol oranı e, otomatik olarak girili olarak gelecektir. İlerleyen zamanlarda yönetmelikte bir değişiklik olmasına karşılık da kullanıcılarımız o durumlarda burada değişiklik yapabileceklerdir. Yine katnet alanına göre kontrol oranı dediğimizde yönetmelikteki 22. maddenin L fıkrası olması lazım. Bağımsız bölüm net alanının %20'sini geçmemek kaydıyla açık çıkma şartlarını taşıyan balkonlar, kat ve arsa sahanlıkları dahil açık veya kapalı merdiven evi ile açık havuzlar emsal hesabına dahil edilmemesine yönelik olan kontrolümüz için bu özelliğimiz mevcuttur. Buradaki dikkat edilmesi gereken şey programda bu kontrol katnet alanına göre yapılmaktadır. Eğer bir katta birbirinin aynı olmayan birden fazla bağımsız bölümünüz varsa bunlara ait olan bağımsız bölüm dağılımını kontrol etmeniz gerekecektir. Ama bunun dışındaki katnet alan kontrolleri program tarafından yapılacaktır. Buraya ilgili değerlerimizi giriyoruz. Yine e, aşağıda sizin projenizde yer alan katlar listelenir. Bu katların yanlarında gördüğünüz metrekareler programda oluşturduğunuz mahallerin toplam alanını göstermektedir. Yine katnet alanını girebileceğiniz, katnet alanına göre kontrolde kullanılmak üzere bir sütunumuz mevcuttur. Buraya yönetmelikte yer alan katnet alanı tanımına uygun olarak e, katınızın net alanını giriyorsunuz. Yine ile benzerle beraber benzer olan, birbirinin aynı olan katları burada işaretleyerek o katlarda tekrar tekrar emsal hesabı yapmadan programa tek seferde bir kata göre emsal hesabı yaptırabiliyorsunuz. Bu şekilde. Yine
programda taban alanı hesaplaması yapabilmek adına bir katı e, taban alanının da dikkate alınması üzere işaretliyoruz burada. Bu proje için zemin kattaki tanımlayacağımız kat alanını taban alanı olarak almasını istiyoruz. Taban alanın katsayımız yani taks değerimiz 0,4 olacak. Katlar alanı katsayımız 1,4 olacak. Zaten emsal harici alan kontrolümüz 0,3. Kat net alanına göre kontrolümüz de 0,2. Zemin kat içinde direkt olarak zemin katta bir emsal hesabına başlayacağımız için de buradaki zemin katın net alanını da girelim diyalogumuz açıkken. Buraya da 304 olarak gireceğiz. Tamam diyeceğiz. Geleceğim kat alanı tanımlamaya. Buraya tıkladığım anda program benim için eskiz modunu açacaktır. Burada belirleyeceğiniz alanların hepsi eskiz modunda gözükecektir. Bunun sebebi de plan ekranındaki çizimlerinizle emsal ekranında yapacağınız çizimleriniz, alanlarınız, tanımlayacağınız poligonlar birbirine karışmaması adınadır. Geliyorum, yapacağım ilk olarak bir kapalı bir aslında poligon ben burada tanımlayacağım ve bunu yaparken emsal hesabına dahil olacak olan kat alanımı burada tanımlamış olacağım. Katımın, dairelerimin, bağımsız bölümlerinin dış sınırlarını tanımlıyor olacağım. Geliyorum. Burada bir kaplamam var. Bir diş gibi. O yüzden bunu almayacağım. Geldim. Buraya geldim. Az öncekinde almadığım için buradakinde de almıyorum. Böylece ilk olarak kat alanımı tanımlamış oldum. Bakın burada brüt alan değeri girdiğim, oluşturduğum poligona göre oluşan metrekareyi bana verdi. Bunun yanı sıra da ben poligonumu tanımladığım anda sol tarafta benim ön izlememde tanımladığım poligon alanı belirlendi. Daha önceden girdiğim taks kaks oranlarına bağlı olarak izin verilen taban alanı, katlar alanı ve %30 kontroldeki sınır değerim burada hesaplanarak bana gösterildi. Geliyorum. Taban alanımı burada zemin kat olarak baz alacağım için program benim için burayı baz alacak. Hemen taban alanı ve katlar alanında emsale girmesini ya da girmesini istemediğim alanlarımı belirliyorum. Kat bahçelerimi için burada bir poligon tanımlıyorum. Geldim. Diğer kat bahçem için tanımlıyorum. Bir tane de merdiven ve giriş holüm için tanımlayacağım. Burada önemli nokta siz emsale girmesine, emsal hesabına, taban alanı hesabına girmesini istemediğiniz alanları programa tanımlamanız. Geldim. Ben bunları tanımladıkça bakın benim hesap ön izlemelerim değişti. Bütün oluşturduğum taban alanları burada listelendi. Hesaplamaları yapıldı. Hemen burada merdivenime üzerine çift tıklayarak ayarlarını açıyorum. Kat alanı ayarları. Burada seçtiğiniz kat alanının özelliklerini belirliyorsunuz. Taban alanı hesabı da bu kat içerisinde yapılacağı için bize soruyor. Taban alanı hesabından çıksın mı, çıkarılsın mı, çıkarılmasın mı? Merdiven holü olduğu için ben bunu taban alanı hesabından çıkarmıyorum. Buradaki işaretini kaldırıyorum. Katlar alanı hesabında bu belirlediğim poligon nasıl davranacak? Katlar alanı hesabından çıkaracağım. %30 ve %20 hesaplarına da dahil edilmesini istiyorum. Burayla ilgili bu kontrollere %30 emsal harici alan ve %20 kat net alanı kontrollerine dahil edilmesini istiyorum. Hemen listede alanların ayrımını rahat yapabilmek için bir isim veriyorum oluşturduğum poligonuma. Giriş ve merdiven. Tamam diyorum. Geldim. Bakın taban alanı hesabından çıkar seçeneğini kaldırdığım için direkt olarak buradaki bölümden benim çıktı. E, ve buradaki ismi de değişti. E, geliyorum buradaki kat bahçesi bölümüne. Buradaki kat bahçesinin de
taban alanı hesabından çıkarılmasını istiyorum. Çünkü dışarıda bir duvarım ya da kolon gibi bir objem olmadığından dolayı ben burayı taban alanı noktasındayken isteseydim burayı almadan da dönebilirdim. Ama katlar alanı yani emsal hesabına da dahil etme etmeme durumundaki e, kontrollere dahil olmasını istediğim için girdim. Bu yüzden yine taban alanı hesabından çıkar dedim. %30 ve %20 hesaba dahil et kısımlarını da işaretli bırakıyorum ve buna kat bahçesi diyorum. Yine aynı şekilde buradaki kısmına da taban alanı hesabından çıkar diyorum ve kat bahçesi ismini veriyorum. Ben bu ayarlamaları yaptım ama sonra benim aklıma geldi. Dedim ki ana merdivenim ve girişim yangın merdiveni dışında kaldığı için yani yangın merdiveni olmadığı için aslında bunlar taban alanı hesabına gireceklerdir. Geliyorum. Taban alanı hesabından çıkarı işaretliyorum. Tamam dediğimde bakın burada yine taban alanı hesabına dahil edildiler. Yine istersem kat bahçesi buradaki kısmına taban alanı hesabından çıkar diyebilirim. Bu değişiklikleri istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Poligonunuzu bir kere tanımladıktan sonra ben bunları değiştiremem gibi bir düşünceniz olmasın. Bunu istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Ben geliyorum. Buradakiler taban alanı hesabından e, çıkar diyorum. Taban alanı hesabına buradaki kat bahçelerimin dahil olmamasını istiyorum. Ama merdiven alanımın dahil olmasını istediğim için de böyle bir değişikliğe gidiyorum. Hemen bunları yaptıktan sonra dikkatimi çeken bir şey var benim. Burada benim merdivenimin ya da belirlediğim alana verdiğim isim yer alıyor, metrekare bilgisi yer alıyor ve G ve N işaretleri yer alıyor. Bunlar nedir? G dediğimiz bizim emsal harici alana e, işaret ediyor. Bunu tanımlıyor. Ne dediğimizde katnet alanına göre kontrolde kullanıldığını işaret ediyor. Yani bu G ve N'yi gördüğünüz anda ikisinin de işaretli olduğunu yani %30 ve %20 hesaplarına dahil edildiği bilgisini anlıyoruz biz. Bunlardan birini çıkardığım zaman bakın direkt olarak buradaki gösterim ve buradaki gösterimleri değişecektir. Yine aynı şekilde ikisini de çıkartırsam ikisi de hem buradaki listede hem buradaki kısımda görünmeyecektir. Ama ben bu alanların %20 ve %30'a dahil edilmesini istediğim için işaretliyorum. Ve hemen bunları yaptıktan sonra gelip zemin kattaki durumumu kontrol ediyorum. Diyorum ki buradaki durumum nedir? Net alandaki durum sınır değerim benim burada 60,8'miş. Ben 43,98 yapmışım. Uygundur. %30 kontrolüme hemen burada bakıyorum. 43,98 toplamda benim bu proje içerisinde 532,9 metrekare hakkım varmış. Bunun da şu anda çok çok aşağısında kaldığı için bunda da sorun yok diyorum. Bu katın emsal hesabını aslında tamamlamış oluyorum. Bir üst kata geçiyorum. Bir üst kata geçtiğim zaman ilk olarak yapacağım işlem hemen tax kat hesap ayarları komutuna tıklıyorum ve ilgili diyalogta artık net alan için olan değerimi giriyorum. Bu kat için net alan değerim 313 olacak benim. Ve ben istiyorum ki benim ikinci, üçüncü ve dördüncü katım birinci katımla aynı. Bu yüzden ben sadece birinci katta bir emsal hesabı yapayım. Diğer üç katta bir emsal hesabı yapmayayım. Program benim için aynı oldukları için katlar otomatik olarak bu hesapları yapsın. Geliyorum. Birinci kat ile benzer olduğunu belirtiyorum. Bu üç kat içinde. Zaten üst katım çatı olduğu için onu da bir yapmam gereken bir hesaplama yok. Tamam diyorum ve yine kat alanlarımı tanımlamaya başlıyorum. Bir öncekiyle aynı şekilde geliyorum. Burada katımın dış sınırlarını çiziyorum. Bu sefer burada balkonlarım var. Balkonlarımı da dahil ediyorum.
Bir noktayı yanlış koyduğunuzda geri al. Buradaki undo butonuna tıklayarak noktanızı geri alabilirsiniz. Tamamıyla poligon oluşturma komutundan çıkıp tekrar baştan oluşturmanıza gerek yok. Hemen burada tamamladım. Bakıyorum benim brüt alanım burada verdi. Hemen buradaki ön izlemimi kontrol ediyorum. Buradaki brüt alanım değeri de buradaki hemen görebiliyorum. Zemin kat bilgilerimi görmeye devam ediyorum. Geldim. Yine aynı şekilde emsal hesaplamasına dikkate alacağım buradaki değerlerimi giriyorum. Merdivenimi girdim. Burada havalandırmalarımı görüyorum. Girdim. Sonra balkonlarım vardı benim burada. Balkonlarımı giriyorum. Mesela yanlış noktadan tuttum. Geri geldim. Kat alanı komutuma geliyorum. Son alanımı da tanımladım. Hemen bunların bilgilerini değiştirelim. Katlar alanı hesabından çıkarılmasını yani emsal hesabında emsale dahil edilmemesini istiyorum. Buraya isimlerini veriyorum. Tamamladıktan sonra bu hesaplamaları biz text formatında ya da Excel formatında listeleyebiliyoruz. O tip listelerde ayırt edebilmek ve haftalarımızda kullanabilmek adına isimlendirmek önemli olacaktır. Merdiven diyelim. Havalandırma diyelim. Geliyorum. Balkon diyorum. Tamam dediğimde hemen başka emsale dahil olmasını istemediğim bir alanım olmadığı için kontrollerimi yapıyorum. Katnet alanına göre kontrole baktığım zaman 48,57 ile uygun yerde bölgede duruyorum. Brüt olanlarımda bakıyorum buradaki katlar alanında 352,34 yapıyormuş. Emsale zaten katnet alanına göre bir sıkıntı görülmüyordu. Hemen %30'a göre olan kontrolümü bakıyorum. 238,28'deymişim. Burada da güvenli yerdeyim. Böylece emsalimi de aşmıyorum. Katlar alanına baktığım zaman 1751,09 metrekare emsal değerim var. Ama yapabileceğim hakkım 1776 metrekareymiş. Yaklaşık bir 20 metrekare daha büyütme şansım var. Bu noktadan sonra isterseniz projenizi tamamlayabilirsiniz. İsterseniz de emsal hesaplamasının içerisinde kalacağınız, aşmayacağınız, emsal değerini aşmayacağınız noktaya kadar projenizde revizeye giderek büyütmelerinizi yapabilirsiniz. Tamamıyla sizin tasarımınıza ve tercihinize kalıyor. Buradaki listede görüyorum. Hemen geliyorum Tax Kax hesap ayarları komutuna tıkladığımda buradaki bütün bilgilerin yan tarafında iki tane butonum yer alıyor. Excel'e aktar ve Text'e aktar diye. Text'e aktar dediğiniz zaman program sizin için soracaktır. Neyle açayım, hangi uygulamayla açayım diye. Ve ben bunu yaptığım anda benim burada ön izlemede gördüğüm hesabın aynısını bana döküm olarak verir. Bu benim ne işime yarar? Haftalarınıza, emsal hesaplarınızı yerleştirirken buradaki bilgileri kopyala yapıştırılarak oraya yerleştirebilirsiniz. Tekrardan bir hesaplamada yazımla uğraşmanıza gerek kalmaz. Peki sizler bu
çizimlerinizi, paftalarınızı nasıl kullanabilirsiniz? Bunları gördüğünüz üzere bizim eskiz modumuzda aslında yapılıyor. Eskiz modundan çıktığınız anda oluşturduğunuz poligonlar kayboluyor. Bunları plan çizimde göremiyorsunuz ve çıktılarınızda da zaten bu noktadayken çıkmayacaktır. Bu noktada şöyle bir işlem yapabiliriz. Tekrardan emsal hesaplamalarında dış sınırlarınızı, emsale girmeli alanlarınızı tekrar tekrar çizmemek adına ilk olarak yeni bir katman oluşturalım. Emsal diye. Burada tamam diyorum ben bunu. Ve geliyorum. E, Zemin kattayım zaten. Eskiz modumu açıyorum. Ve buradaki hesaplamalarımı seçiyorum, oluşturduğum poligonlarımı. Taşı komutuyla yan tarafa alıyorum. E, Bu çizimler benim eskiz modumda. Ben bunları eskiz modundan çıkaracağım. Bu yüzden de yan tarafa taşıyorum ki eskiz modundan çıkardığım zaman benim plan çizimlerimle beraber çakışmasın ve ben bunları seçerken zorlanmayayım. Geldim. Diyorum ki burada yaptığım poligonları seçiyorum. Ee, Obje katmanı değiştir. Tıkladığım anda buradan emsali seçip tamam dediğimde bunlar artık benim eskiz modumdan çıkıyor. Bakın biraz sönükleştiler, silikleştiler ya da. Geldim. Eskiz modumu burada kapatıyorum. Eskiz modumu kapadığım anda artık benim oluşturduğum poligonlar burada görünür hale geliyor. Bunları hesaplarınızı yani buradaki kat hesap ayarlarında tekste aktar diye tıkladığınızda açılan hesaplarınızda değişiklik yapmaması adına kopyalamamamız gerekiyor. Yani bir kopyalarını da oluşturmamamız gerekiyor. Bunu yaparsak buradaki hesaplamalarınız zemin kat için örnek veriyorum çarpı 2 olacaktır. Burada yapacağımız şey çok basit aslında. Biz paftalarımıza çizimlerimizi nasıl yerleştiriyorsak buradaki emsal hesaplarımızda o şekilde yerleştireceğiz. Geleceğiz çizimler bölümü paftadan yeni pafta bloğu dörtgen deyip bunları pafta bloğu olarak alacağız. Bir noktada belirliyorum ve diyorum ki zemin kat emsal hesabı. Tamam dediğim anda yazmak isteyebiliriz. Hemen pafta sayfama geliyorum. Hafta bloğu ekle diyorum ve buradan zemin kat emsal hesabını tamam diyerek yerine yerleştiriyorum. Bakın buraya geldi hafta bloğu olarak da. Bu şekilde burada mesela ölçek 1/50 olduğu için çok büyük geldi. Genelde paftalarda bunları bir tık daha küçük kullanarak bütün emsal hesaplamalarınıza ait olan şematik çizimleri alt alta ya da yan yana vermeyi tercih edebiliriz. Ölçeğini değiştirerek bundan sonra yazıyla istediğimiz düzenlemelerimizi, açıklamalarımızı buraya yapabiliriz. Az önce demiştim ki biz bunları text formatında alabiliyoruz. Şöyle yapalım. Tekrardan alalım. Geliyorum zemin katıma. İstediğim zaman bunları text ya da Excel formatında açabiliyorum. Geldim. Hepsini seçiyorum yazılarımın. Kopyaladım. Hemen hafta sayfama geçiyorum. Yazını değiştir diyorum. Ve bunun altına şöyle bir giriş yapıyorum. Tamam dediğim anda benim yaptığım hesaplamalar ve bunlara ait olan bilgiler burada listeleniyor. Bundan sonra bu bilgileri isterseniz birebir kullanabilirsiniz, isterseniz istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz. Diğer katlardaki emsal hesaplamalarında aynı şekilde bunları eskiz modundan çıkartıp pafta bile olarak kaydederek buraya alıp emsal hesaplarınızda, paftalarınızda bu şekilde gösterebilirsiniz. Tamamıyla bundan sonraki aşama sizin pafta tasarımınıza ait olacaktır. Pafta tasarımınızı uyumlu hale getirebilirsiniz. Buradaki bilgileri kullanabilirsiniz. Hemen bir örnek daha yapalım.
Geliyorum. Bu yine bizim Bilgi Bankası'nda yer alan sizin de indirebileceğiniz örnek projelerimizden biri. Buradaki zemin katımızı büyütelim çalışma ekranı olarak. Yine burada da arsa sınırlarımızı öncesinden girişini yaptım hazır gelmesi açısından. Yapacağımız işlem araçlar sekmesine geliyorum. Tax, Kax, hesap ayarları komutuna tıklıyorum ve sonrasında buraya gerekli bilgilerimi giriyorum. Buradaki taban alanı katsayısı olarak 0,3 alalım. Katlar alanı için 1,5 alalım. Emsal harici alan kontrolünde %30, kat net alanına göre kontrolde de %20. Hemen zemin kat için olan net alanımızı girelim. 159,14. Bu açıkken diğer katlarımız için olan kat net alanlarımızı da girelim. E, Birinci kat için 173,26 giriyorum ve diyorum ki benim e, dördüncü kata kadar olan bütün katlarım birinci katımla benim aynı. Geldim burada birinci katı seçiyorum, birinci katı seçiyorum, birinci katı seçiyorum. Beşinci kat alt katlardan biraz daha küçük diyorum. O yüzden bu da benzersiz olan bir kat olacak. Burada da ayrıca bir emsal hesabı yapacağım. Buraya da kat net alanı olarak 153,36 giriyorum. Ve burada taban alanı hesabındaki baz alınacak kat olarak da zemin katı seçiyorum. Bodrum katı emsale dahil etmiyorum çünkü bodrum katım benim zaten gömülü bir bodrumum ve otopark yer alıyor burada içerisinde. O yüzden emsalde burayı dahil etmeme gerek yok. Birinci katım bu şekilde, ikinci katım birinci katımla aynı diye bahsetmiştik. Bir de beşinci katım var, emsal hesabı yapacağım. Hemen birinci katıma geri geliyorum. E, Yanlış söyledim. Zemin katıma geri geliyorum. Taban alanı hesabı ile beraber başlayacağım. Bunun için kat alanımı tanımlamaya tıklıyorum ve geliyorum. Yine dış sınırlarımı giriyorum. Burada bir öncekinden farklı olarak kat bahçesi için içine almayarak yani kat bahçesini belirlediğim poligonun dışında bırakarak bir alan tanımlaması yapacağım. Şurada noktayı doğru tutalım. Bu tamamıyla sizin emsal hesabındaki tercihiniz ve tasarımınızdaki duruma göre karar vereceğiniz bir tanımlama olacak. Bunu geldim. Sonra buraya geliyorum. Burada balkonları gördüm. Balkonlarımı seçiyorum. Duvarla çevre olduğundan dolayı taban alanı hesabında dikkate alınması gerekeceklerdir. Geldim. Merdivenimi ve giriş bölümümü tanımlıyorum. Evet, böylece bu alanlarımı tamamlamış oldum. Geliyorum. Buradaki balkonlarıma ilk olarak bir isim veriyorum. Ve diyorum ki bunlar taban alanına dahil yani taban alanında dikkate alınması gerektiği için taban alanı hesabından çıkar seçeneğinin işaretini kaldırıyorum. Geliyorum diğerine de yine balkon yazıyorum ve taban alanı hesabından çıkarı seçiyorum. Tamam diyorum. Geldim. Ve bu sefer yine merdivenime geliyorum. Üzerine çift tıklıyorum. Taban alanı hesabından çıkarış işaretliyorum. Tamam dediğim anda e, burada artık merdiven ve balkonlarım taban alanı hesabına dahil edilir hale geliyorlar. Bunlar taban alanı hesabından çıkarılmasını isterseniz de bu seçeneklerimizi işaretleyerek diyalogumuzu kapatıyorduk bir öncekinde.
de yaptığımız gibi. Hemen kontrolümü yapıyorum. Taban alanı 219,8'miş. 254 metrekare kapama alanım varmış taban alanı için. Bunun altında kaldığım için problem görünmüyor. Katlar alanına geliyorum. İlk olarak kat net alanım kontrolüme bakıyorum. 31,83 metrekare olması gerekiyormuş sınırım. Ben 29,65 metrekarede kalmışım. Burada da bir problem görünmüyor ve hemen %30 kontrolüme bakıyorum. Daha ilk katım olduğu için zaten buradaki değerim oldukça düşük. 381,04 metrekare hakkım varmış. Ben bunun yaklaşık olarak 29,65'ini kullanmışım. Bir yine problem görünmüyor. Geliyorum. Zemin kat için ön izlemede bir problem olmadığına göre bir üst kata, birinci katıma geçiyorum. Yine bir öncekinde yaptığımız gibi kat alanımızı tanımlıyoruz. En başta kat net alanlarımı girip benzer katlarımı da belirlediğim için taks kaks hesap ayarları bölümüne hiç girmeme gerek kalmıyor. Burada yine daha önce de söylediğim gibi ne kadar detaylı girmek istediğiniz sizin tasarrufunuzda kalan bir durum. İsterseniz şu kısım için düz de geçebilirsiniz. İsterseniz detaylandırabilirsiniz de. Tamamıyla projenize ve projenizdeki yapılaşmaya bağlı. Geliyorum. Hemen yine balkonlarımı tanımlıyorum. Geldim. Merdivenim var. Balkonlarımı tanımlıyorum. Ve tamamladım. Yine bir öncekinde olduğu gibi hemen isimlendirmesini yapıyorum. Burada balkonu girdim. %30 ve %20'ye dahil edilmesini istiyorum. Geliyorum yine. Artık zemin katta olmadığımız için taban alanıyla olan ilgili seçenek, özellik inaktif halde geliyor fark ettiyseniz. Çünkü bu artık poligonlara taban alanıyla ilgili bir özellik veremiyoruz. Yapalım. Merdiveni de gelelim. Burada yapacağınız seçimlerin hepsi yönetmelikteki kurallara uygun olarak olması gerekecektir. Bunlara siz karar vereceksiniz. Balkonların %30'a dahil edilip edilmeyeceğine, %20'ye dahil edilip edilmeyeceğine, havalandırmaların tanımlanmasını, bunun dışında farklı kullanım alanları varsa, sadece konut değil de ticarilerde çocuk oyun alanları, ibadethaneler gibi bölümler içinde siz poligonlarınızı, kat alanı poligonlarınızı belirleyeceksiniz ve buraların emsale dahil edilip edilmemesi, hangi kontrollere dahil edilip edilmemesine siz karar vereceksiniz. Çünkü yönetmeliklerin belediyeler ya da illere göre farklılıklar gösterme durumları olabiliyor. Bu nedenle kullanıcılar bu kararları alması gerekiyor. Geldik bu işlemlerimizi yaptıktan sonra hemen isimlendirmelerimi tamamladım. İlk olarak birinci kattaki net alan kontrolüme bakıyorum. 33,8 güvenli bölgedeyiz, uygundur. Birinci kattaki brüt alan ve net alan tanımlamalarıma bakıyorum. Verdiğim isimlendirmeye göre zaten düzenlemelerimiz yapılmış. Ve burada dikkatinizi çektiyse birinci kat ve dördüncü kat olarak yani diğer benzer katların hepsinde dikkate alarak toplam katlar alanını burada belirliyor. 1015 metrekare, benim 1270 metrekare yaklaşık kapatma alanım varmış. Ben de yaklaşık olarak 1015 metrekaresini bunu kapatmışım. %30 kontrolüme bakıyorum. 381'miş, 164'teyim. Burası da bu kontrolümde uygun. O yüzden son katıma artık beşinci katıma da çıkıp son emsal hesaplamamı burada yapabilirim.
Geldim yine. Kat alanı tanımlaya tıklıyorum. Buranın da net alanını daha öncesinde vermiştik. Geliyorum. Emsal hesabına dikkate alınacak dış sınırımı belirliyorum. Şu kısım benim kaplama kalınlığım olduğu için orayı dahil etmiyorum. Geldim. Orayı tamamladım. Balkon, teras nelerimiz varmış bakalım. İlk olarak evimizi, merdiven holümüzü tanımlayalım. Sonra burada bir terasım var. Onu tanımlayalım. Bu taraftakini de tanımlayalım. Burada iki tane de alanım var. Gezilemeyen terasmış bunlar. Bunları da hemen tanımlayalım. Yanlış yerden tuttum. Komuttan çıkıyorum. Tekrar giriyorum. Ve ilgili yerden tutuyorum. Şimdi ilk olarak merdiven holümüzden başlayalım. İsim veriyorum. Katlar aralığında hesabından çıkarılacak. %30 ve %20'ye dahil edilecek. Balkona geliyorum. Yine terasa geliyorum. Katlar alanı hesabından çıkarılacak. %30 ve %20'ye dahil edilecek. Gezilemeyen terasa geliyorum. Ben buranın direkt olarak katlar alanı hesabından çıkarılmasını istiyorum. %20 ve %30 hesaba dahil edilmeden bu işlem yapılsın istiyorum. Tamam dediğimde bakın daha önce belirttiğimiz o G ve N işaretleri kalktı çünkü %20 ve %30'lar işaretli değil. Aynı şekilde burası için de yapalım. Buradaki %30 ve %20'yi kaldıralım. Burada %30 ve %20 hesap %20 kontrollerine dahil edilecekler. Tamam dediğimde yine geliyorum katnet alanımı kontrol ediyorum. 30,67'ymiş. Ben 30,4 ile e, uygun hale gelmişim. Güvenli yerdeyim. Sonrasındaki katlar alanı hesaplarına bakıyorum. 181,75 metrekare emsal hesabım varmış. Burada emsal alanım varmış. Brüt 230,56'ymış. Buradaki kısımları yine görüyoruz. Ve en önemli olan nokta bizim için taban alanı uygun. Katlar alanı uygun. 1196 metrekareye 1270 metrekare. İstersen biraz daha büyütebilirim. Tabii bu büyütmeleri yaparken katnet alanı ve %30 kontrollerini de kontrol ederek büyütmelerimi yapacağım. Yine %30 kontrol bölümüne baktığımda da 195 metrekare ile beraber uygun bir noktadayım diyebilirim. Peki, ben de eğer buradaki bölümde bir uygunluk durumu söz konusu olmasaydı, yani katnet alanı örnek veriyorum, uygun olmasaydı nasıl görünürdü? %30 ve %20'ye dahil etti işaretliyorum. Tamam dediğim anda bakın burada artık katnet alanını kontrol ettiğim bölümde yanında çarpı çıkıyor. Diyor ki burada katnet alanına uygun değil. Bunu gördüğüm anda projemde gerekliyse revizeye, gerekliyse ayarlarını kontrol ediyorum. Yine Cox Tax hesap ayarlarında işte 1,5 değil de örnek verelim 1,4 girili olsa Cox oranı olarak. Bakın yine buradaki katlar alanı kontrolünde ben burada uygun olmadığına, bir problem olduğuna dair işareti görebiliyorum. Bu işareti gördüğünüz anda direkt olarak projenizdeki durumu bir gözden geçirmeniz gerekecektir. Tax hesap oranlarınıza, e, tax sayılarınıza kontrol edebilirsiniz. Projede revizeye gidebilirsiniz. Yine aynı şekilde
Bir önceki projede yaptığımız gibi tekste aktar dediğiniz zaman direkt olarak size ilgili hesaplamayı verecektir. Sizin girdiğiniz bilgilere göre girdiğiniz poligonlara verilen isimler yine burada listelenecektir. O yüzden burada poligonları girmek önemli olacaktır ve dediğim gibi arsanızı ilk olarak tanımlamamız gerekiyor. Çünkü arsadaki metrekare arsa büyüklüğüne göre program bizim için taks oranlarını dikkate alarak burada gördüğünüz gibi hesaplama el düzlemesinde izin verilen taban alanı ve katlar alanını hesaplayacaktır. Yine aynı şekilde %30 sınırı da sizin girdiğiniz arsa poligonuna göre belirleyecektir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herkese dinlediği için çok teşekkür ederim.